Merhaba. Bu gösterimde Kupon CSD200 serisi otomatik kapının montaj uygulamasından bahsedeceğiz. CSD200 otomatik kayar kapı sisteminin montajı yapılacak tüm parçaları bu kutunun içinde bulunmaktadır. Kapının tüm hareketini ve haberleşme sinyallerini sağlayan mikro işlemci modülü, motor, kapının hareketini sınırlayan stoper, kapı kanatlarının bir ray üzerinde gidip gelmesini sağlayan taşıyıcı makaralar, motor kayışı ve kayışın karşı bağlantısı için avare makara, ayrıca motor kayışının birbirine bağlanması için kayış bağlantı parçaları, elektrik devresi için açma-kapama anahtarı. Kapının yaklaşan kişileri algılamasını ve kapının açılmasını sağlayan radar sensörü, emniyet fotoseli, mikro işlemci ayarlarını yapmamızı sağlayan haberleşme terminali, şase kapakları, elektrik kabloları ve montaj için gerekli vida ve somunlar. Kapının kurulumuna mikro işlemci modülünün montajıyla başlıyoruz. Civatalar alüminyum şasenin üzerinde bulunan vida kanallarına yerleştirilerek tüm parçaları monte edilir. Motor ile mikro işlemci arasındaki kablolar takılır. Şasenin diğer tarafına takılacak parçalar da sırasıyla monte edilir. Parçaların bulunacağı yerler önemlidir ve görüldüğü şekilde ve sıralamada olmalıdır. Montajı tamamlanan şase çalışacağı yere terazi yardımıyla dengeli bir şekilde monte edilir. Ardından taşıyıcı makaralar kapı kanatları üzerine monte edilir ve şase üzerine yerleştirilir.
Bu aşamadan sonra kapının tüm ray üzerinde rahat hareket ettiğinden emin olduktan sonra iki kanat birbirine yanaştırılarak aralarındaki boşlukların giderilmesi için gerekli ayarlar yapılır. Bu vidalar kullanılarak kanatların yukarı aşağı ve iki kanat arasındaki dengesizliğini gidermek mümkündür. Taşıyıcı makaraların üzerinde bulunan küçük makaralara kontra makara denir. Bunlar olabilecek darbe anında makaraların raydan çıkmamasını sağlar. Ayarları yapılırken şaseye temas etmemesi gerekir. Aralarında yaklaşık 2 mm mesafe olması yeterlidir. Bunun için 2 mm kalınlığında herhangi bir cisim kullanabilirsiniz. Ayar yapıldıktan sonra somunun sağlam bir şekilde sıkılması önemlidir. Kutudan çıkan kayış yaklaşık olarak 8 metre uzunluğundadır. Kayışın fazla olan bölümünü kesmeden önce avare makara üzerinde bulunan gerginin gevşetilmesi gerekir. Ardından motor ve avare makara üzerine yerleştirilen kayışın iki ucu gergin kalacak şekilde ayarlanır ve kesilir. Daha sonra kayış bağlantı parçaları takılır. Gerginliği ayarlanır ve makaralar üzerine monte edilir. Kayış gergisinin ne çok gevşek ne de çok sık olmamasına dikkat edilmelidir. Mekanik parçaların montajı tamamlandıktan sonra elektriksel parçaların montajına başlayabiliriz. Elektriksel parçaların montajına emniyet fotoseli ile başlayabiliriz. Fotosellerin yerleri yerden yaklaşık 1 metre mesafede konumlandırılır, delikleri delinir ve monte edilir. Mikro işlemci ünitesine olan bağlantısı için şase üzerinde kabloların geçebileceği kalınlıkta delik delmek gerekebilir. Kabloların geçişi için açılacak olan delik, hareketli parçaların çalışmasına engel olmayacak şekilde açılmalıdır. Mikro işlemci üzerindeki tüm kablo soketleri renklerle birbirinden ayrılmıştır. Hatalı kablo montajı kapının çalışmamasına, hatta arızalanmasına sebep olabilir. Aynı şekilde radar kabloları da monte edilir. Enerji beslemesi için kullanılan anahtar bağlantısı, anahtarın üzerindeki uyarılara göre hatasız bir şekilde yapılmalıdır. Radarın konumu şase kapağı üzerinde belirlenip monte edilir. Genelde radarlar kapının tam orta noktasına monte edilir. Geçiş ve yoğun hareketliliğe göre farklı noktalara monte etmeniz de gerekebilir. Son olarak haberleşme terminalini istediğiniz yere monte ederek elektriksel montaj sonlandırılır.
Kabloları, makaraların ve kayışın hareket ettiği bölümlerden uzak tutmak için kablolar kanallar üzerinde düzgün bir şekilde toplanır. Şase yan kapakları yerlerine takıldıktan sonra artık kapı hareket etmeye hazırdır. Kapı çalışmaya başlamadan mikro işlemci ünitesinin kapı hakkında bazı şeyleri bilmesi gerekir ve bunu kendisi öğrenebilir. Enerji verilir ve ekrana kurulum yok mesajı gelir. Servis ayarları bölümünden ayarlar yapılır. Kapı kanatların hareketinden kapının uzunluğu, ağırlığı gibi bilgileri öğrenir ve kapıyı en ideal şekilde çalışabilecek hız ve sıkışma hassasiyetine getirerek çalışmaya hazır hale gelir. Değiştirilmek istenen bir ayar varsa, bu ayarlar kurulum ayarları menüsünden kolayca değiştirilebilir. Kapı açılırken ve kapanırken hep aynı hızda hareket etmez. Bu hareket 4 değişik parametrede oluşur ve tüm parametreler ayrı ayrı ayarlanabilir. Ayrıca kapının çalışma alanına giren engelleri en hassas şekilde algılamak için ayar bulunmaktadır. Eğer ayar çok hassas konuma getirilirse, kapı rüzgar gibi durumları engel olarak algılayabilir veya tam tersi olarak çok kaba şekilde ayarlanırsa insanlara zarar verecek şekilde baskı uygulayabilir. Bu ayarı yaparken mutlaka elinizle baskıyı hissederek test etmelisiniz. Sıkışma hareketleri daha önce bahsettiğimiz sıkışma torkuyla bağlantılı bir ayardır. Sıkışma algılandığında buraya yazılan sayı kadar kapı yavaş hareketlerle ilerler ve engelin hala orada olup olmadığını test eder. Eğer rakam 0 olarak girilmişse test yapmaz ve kapanır. Kapı bir engel algıladığında kapının çalışma koşullarına göre bu ayar yapılmalıdır. Çok hareketli bir market kapısı veya çok sık kullanılmayan bir ofis kapısına göre farklı ayarlar gerekebilir. Engel bir koli veya insan olabilir. Tüm bu koşullar göz önüne alınarak ayar yapılmalıdır. İzlediğiniz için teşekkürler.